Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün eee, aslında açılım yapmayacaktım. Fakat böyle dinlenirken, istirahat halindeyken bir enerji geldi ve sanki kolektifteki bazı kişilerin yani çoğunluğun bir mesaja ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Belki bazılarınızın ruhu çok daraldı, çok sıkıştı. Belki gerçekten bir şeyler duymaya ihtiyacınız var. Belki bunu hissettim bilmiyorum ama şu şekilde 2 tane deste hazırladım arkadaşlar. Hazırlayacağım daha doğrusu. 2 tane nesne hazırladım. Bunlardan bir tanesini seçin. Siz seçerken ben de desteleri oluşturacağım. Bakalım neymiş duymanız gereken? Yani tam şu anda neyi duymanız gerekiyor arkadaşlar? Buna bakacağız birlikte. Biraz ekspres bir açılım olacak. Fakat demek ki ihtiyacımız var buna diye düşünüyorum. O yüzden arkadaşlar siz bunları seçerken ben de destelerimi oluşturuyorum. İlk destemiz şöyle bir şu şekilde bir deniz kabuğu olacak. İkinci destemiz de bu şekilde bir deniz kabuğu olacak arkadaşlar. Siz kabukları seçerken ben de desteleri oluşturmaya başlıyorum. Bakalım tam da şu anda almamız gereken mesajlar nelermiş? Hep birlikte görelim. Evet, şunu alacağım. Ve son olarak da şu destemizden seçelim. Evet, gelmek istedi. Yapacak bir şey yok. Alacağız. Bu da buraya gelmek istedi arkadaşlar. Peki. Demek ki bize mesajları var. Evet. Hemen şunları koyalım. Evet arkadaşlar, destelerimiz hazır. Şimdi ben şu deniz kabuğunu seçen arkadaşlarla yani ilk desteğiyle başlıyorum. İkinci desteği şöyle kenara alıyorum. İlk destemize başlayalım bakalım. Neymiş almamız gereken mesajlar? Tam da şu anda duymamız gereken mesajlar. Çok güzel çıktı arkadaşlar. Öncelikle bunu söyleyebilirim. Şunu biraz daha şöyle çekelim. Evet. İnşallah net görünüyordur. Şimdi arkadaşlar baktığım zaman burada gördüğüm ilk dikkatimi çeken şey şifalanma enerjisi olduğu. Bakın şimdi burada bir şifalandırıcı ışık kartımız çıkmış. Ve hemen yanında hayat hızlanıyor. Arkadaşlar belki şu anda
tam da şu anda çok acil bir şifaya ihtiyacınız olabilir. Bu fiziksel bir şifa olabileceği gibi ruhsal bir şifa da olabilir. Belki çok sıkıştınız, ruhunuz daraldı. Belki uzun zamandır beklediğiniz ya da sabrettiğiniz bir şeyin artık tahammül sınırına geldiniz. Eee, bunu yani bu sizi sıkıştıran şey her neyse arkadaşlar, artık bununla ilgili gerçekten bir şifalanma zamanı gelmiş. Belki de ilahi zamanlama tam da şu anda ve artık sizin isteğiniz dışında bile olsa ilahi sistem tarafından artık bunun şifalanması şart hale gelmiş olabilir arkadaşlar. Burada bunu görüyoruz. Şimdi bakın, zamanında tohum ektiğiniz, emek harcadığınız, belki para harcadığınız, belki zaman harcadığınız bir konu. Ağırlıklı olarak böyle olduğunu düşünüyorum. Ve duygusallık var arkadaşlar. Yani duygusal meselelerle ilgili bir konu olabilir bu. Belki uzun zamandır beklediğiniz, belki uzakta olan, sizden uzakta olan birisi arkadaşlar. Bu bir kılıç kralı olabilir. Bakın, kılıç kralı aynı bu kartın üstünde olduğu gibi size böyle uzaktan seyreden, buz gibi davranan, kendi alanında, kendi dünyasında yaşamayı seven, sessiz, sakin fakat oldukça zeki bir karakter olabilir bu kişi arkadaşlar. Böyle bir aklınızdaki kişiden bahsediyor olabiliriz. Bununla ilgili yalnız gerçekten belki uzun zamandır kendi alanındaysa belki bu kişiyle ilgili bir şifalanma söz konusu olabilir. Yani ilahi zamanlamanın tam da şu anda onu şifalandırdığını, belki doğru zamanın şu an olduğunu görebiliyoruz. Ama görüyorum ki bu durum sizi bayağı sıkıştırmış arkadaşlar. Yani belki habersiz kalmak, belki artık tahammül sınırlarını aşmak, bu gibi şeylerden söz ediyor olabiliriz. Fakat bakın, belki de bu kişinin sezgileri, umarım net görünüyordur. Sezgileri belki de kuvvetlenmesi gerekiyordu. Belki ruhsal anlamda bir olgunluğa erişmesi gerekiyordu arkadaşlar ki kılıç kralı zaten olgun bir kral. Yani kral olduğu için olgundur. Yani bir prens ya da şövalye olarak gelmediği için sanki şöyle düşünüyorum. Bu kişinin hem mental olarak hem de ruhsal olarak bu kendi içine kapandığı süre zarfında gerçekten olgunlaştığını ve belki de olması gereken yere geldiğini düşünüyorum. Çünkü burada bir üçüncü göz açılması, bakın tıpkı şu kartın üstünde olduğu gibi bir üçüncü gözün açılması, sezilerin kuvvetlenmesi, belki ruhsal anlamda boyut atlamak gibi, yani ruhsal anlamda şifalanmak gibi bir şey söz konusu. Fakat siz gerçekten çok emek etmişsiniz arkadaşlar. Burada sabırla beklemişsiniz belki de. Bir kişiden bir adım gelmesi için, bir teklif gelmesi için ya da kendi ruhunu olgunlaştırıp, kendisini olgunlaştırıp size gelmesi için. Belki de çok toydu. Siz belki olgunlaşmıştınız, belki ruhsal yolculukta, tabii ki herkesin kendi ruhsal yolculuğu kendine göredir. Fakat sanki sizin bu yolculukta biraz daha önden giden taraf olma ihtimaliniz, dişil enerjiyseniz eğer arkadaşlar, bunun biraz daha bu ihtimalin yüksek olduğunu görüyoruz. Bakın, bu beklediğiniz her neyse bu kişiden, yani yeni bir teklif ya da tekrar ilişkiyi toparlamak ya da ilişki hiç başlamadıysa bile başlaması, bu her neyse yani duygusal anlamda bir adım bekliyorsunuz bu kişiden anladığım kadarıyla ve bununla ilgili gerçekten bir güneş kartı gelmiş. Bakın arkadaşlar, kupa asısı ve güneş kartı gelmiş. Güneşi kapatmayalım şöyle. Güneş kartı, yani bununla ilgili ya bir beklediğiniz haberin gelmesi ya bir bilgi almak, yani bu olayın, bu karanlıkta kalan olayın, bu buz gibi davranan kişinin arkadaşlar size bir artık ya bulunduğu yerden kafasını çıkarmak diyebiliriz ya bir haber göndermek, yani bu konuyla ilgili bir aydınlanma. Bu karanlıkta kalan konunun bir aydınlanması var arkadaşlar burada. Bu çok net bir şekilde çıkmış. Yani güneş kartı çıkmış. Daha ne olsun arkadaşlar, bakar mısınız? Şifalanmak. Güneş kartını anlatmama gerek yok. Zaten çoğunuz biliyorsunuz. Aydınlanması, artık karanlıkta kalanların şifalanmak, yenilenmek, yeniden doğmak. Yani güneşin açması kısaca arkadaşlar. Ve burada bakın, bir hediye kartı. Yani siz uzun zamandır beklediğiniz o şeyi, ödülü alıyorsunuz arkadaşlar. Bakın, burada ektiğiniz o tohumların meyvesini artık almanızın zamanı gelmiş.
Yani bunun ilahi zamanlaması belki de geldi bu desteği seçen arkadaşlarımız için. Belki de bu yüzden bu videoya denk geldiniz. Bu yüzden bu desteği seçtiniz arkadaşlar. Hani diyorsanız ki ya bu kadar emek verdim boşa mı gitti acaba diye düşünüyorsanız hem sizin şifalanma hem de bu kişiye şifalanma görüyorum. Ve bakın şifalandırıcı ışık ve güneş kartı. Yani kartların ahengine bakar mısınız? Ve gift kartı. Bakar mısınız şu güzelliğe arkadaşlar? Hep ışık var. Bakın kartların üstünde. Işık var. Aydınlık var. Bakın şurada şu arada. Burada yine şurada güneşimiz. Üçüncü gözün açılması. Yani gerçekten çok güzel çıktı arkadaşlar. Birinci desteği seçen arkadaşlarımın mesajları bu şekildeydi. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki açılımda tekrar görüşmek üzere. Ben hemen şimdi ikinci desteğe geçiyorum. Evet. İkinci desteği seçen arkadaşlarımız sizler de tekrar hoş geldiniz. Eğer bu güzel deniz kabuğunu seçtiyseniz arkadaşlar hemen açılıma geçelim. Bakalım sizin almanız gereken mesajlar nelermiş? Evet, burada da çok güzel mesajlar geliyor. Bakalım diğerlerine de. Evet. Evet arkadaşlar gerçekten burası da çok güzel geldi. Buraya 2 tane gelmişti. Şuraya. Şuraya. Evet arkadaşlar ikinci desteği seçen arkadaşlarımız tekrar hoş geldiniz. Şimdi bakın arkadaşlar burada kendinizi sonsuz olasılıklara açın. Kartınız çıktı. Şimdi demek ki arkadaşlar burada aile, arkadaşlar ve rehberler kartının yanında çıktı bu kart. Şimdi siz ya ailenizden çok destek görüyorsunuz bu aralar ya arkadaşlarınızdan destek görüyorsunuz. Ve önünüzde bir sürü olasılıklar açılmış arkadaşlar ama sanki öyle hissediyorum ki siz bunun farkında değilsiniz. Belki tek bir yere takılıp kaldınız. Belki saplanıp kaldınız bir düşünceye arkadaşlar. Şimdi bu kart bana bakın burada da yine birinci destede olduğu gibi bu destede de yine böyle bir aydınlık, bir şifa, bir ferahlama hissi. Yani ruhsal rehberleriniz tarafından da destekleniyor olabilirsiniz. Burada rehberler demiş. Evet bunlar ruhsal rehberleriniz de olabilir ve size gerçekten önünüzde sonsuz olasılıkların olduğu kapılar açılıyor olabilir. Fakat siz bunu göremiyor olabilirsiniz arkadaşlar. Belki de bu desteği seçmenizin sebebi bunların farkına varmanızla ilgili bir mesaj almak olabilir. Çünkü sizin gerçekten etrafınıza şöyle dikkatli gözlerle bakarsanız gerçekten sonsuz olasılıklarınızın olduğunu görüyorum ben. Yani burada seçeneğiniz çok fazla. Belki tek bir yere takıldıysanız eğer biraz daha dikkatli bir şekilde etrafınızı taramanızı tavsiye ediyor kartlar. Bakın burada konfor alanı demiş. Şimdi arkadaşlar belki de bulunduğunuz yerde kendinizi iyi hissediyorsunuz. Çünkü kupa dokuzlusu kartımız çıkmış ve konfor alanı kartımız çıkmış üstüne arkadaşlar. Yani bu ne demek? Ben burada iyiyim. Belki de bu sonsuz olasılıklar sizi daha ileriye götürecek. Hayat amacınıza doğru götürecek. Belki sizi daha çok mutlu edecek olasılıklar. Fakat siz ben iyiyim. Olduğum yerde konfor alanımda gayet iyiyim. Şu anda adım atmak istemiyorum gibi bir düşünceye sahip olabilirsiniz. Fakat bakın diyor ki arkadaşlar burada bir kıvılcıma ihtiyacınız var sadece. Kafanızdaki projeleri, planları, hedefleri her neyse yapmak istediğiniz şey burada. Yalnızca bir kıvılcıma ihtiyacınız var. Yani şu sonsuz olasılıkları hayatınıza çekebilmek için şu konfor alanından artık çıkmanın zamanı gelmiş arkadaşlar. Bakın burada rehberler kartımız çıkmıştı. Rehberleriniz de belki kutsal ruhlar, kutsal rehberleriniz de aynı şeyleri söylüyor ve belki aileniz ve arkadaşlarınız da sizi bu konuda destekliyor. Fakat siz şuradan sanki yani bulunduğum yerde çok iyiyim, mutluyum, buradan çıkmak istemiyorum gibi bir düşünce yapısındasınız gibi görünüyor arkadaşlar. Eğer böyleyse yalnızca bir kıvılcım yeterli. Yani bir adım atmanız bile yeterli arkadaşlar bunun için olarak görüyoruz burada bu kartlarda. Hemen yanındaki kart büyücü. Bakın arkadaşlar, içinizdeki
sonsuz potansiyeli anlatır büyücü kartı. Ve hemen yanında çıkan, altında çıkan kart ise kendini kapatmak. Yani tıpkı şu konfor alanındaki gibi ya da şu kupa dokuzlusundaki gibi arkadaşlar, kendini kapatmaktan bahseder. Yani sonsuz bir potansiyeliniz var fakat kendinizi sanki tıpkı şu kartın üstündeki gibi bu şekilde korumaya almışsınız arkadaşlar. Belki kalbinizin kırılmasını istemiyorsunuz. Belki ruhunuz kırıldı. Belki kalbinizi kıran oldu. Başarısız oldunuz belki bugüne kadar bazı işlerde, ama arkadaşlar bu başarısızlıklar zaten bizi başarıya götürürler. Yani başarısızlıklarımızı da sevmemiz lazım. Bunları referans alarak hedeflerimizden vazgeçmek doğru bir davranış değil. Ve içinizdeki sonsuz potansiyel, büyücü kartı bakın. Sadece bu potansiyeli açığa çıkarmak ve şu koruma alanından çıkmak için bir kıvılcıma ihtiyacınız var arkadaşlar. Yalnızca bir adım atmaya ihtiyacınız var gibi görünüyor. Çok net çıkmış. Kartlar çok güzel gelmiş. Yani mesaj çok net burada. Çok çok net. Ve bakın, Asa Prensi. Burada arkadaşlar az önce bahsettiğimiz şu, hani kıvılcım dedim ya, bir kıvılcıma ihtiyacınız var diye. Burada gerçekten sevdiğiniz, istediğiniz, tutkularınızla dilediğiniz, yani büyük bir tutkuyla dilediğiniz her ne varsa arkadaşlar, bununla ilgili bir şey bu. Yani adım atacağınız konu yine sevdiğiniz konu. Hiçbir problem yok. Potansiyeliniz gayet güzel. Bakın, aileniz, arkadaşlarınız ya da ruhsal rehberleriniz tarafından da destekleniyorsunuz. Fakat dediğim gibi sadece yalnızca bir kıvılcıma ihtiyacınız var. Biraz daha sezgilerinizle, sezgilerinizi dinleyin. Çok mantık çalıştırıyorsanız arkadaşlar, bu hedeflere ulaşamam ki, bunlar benim için çok büyük hedefler ya da yani bunu istiyorum ama bu benim çok aklıma yatan da bir şey değil aslında deyip de eğer ruhunuz, kalbinizin çok istediği bir şeyse kesinlikle arkadaşlar biraz sezgilerinizi dinleyip o dişil tarafınıza biraz kulak verip bu şekilde bir karar da alabilirsiniz. Zaten oraya kulak verdiğinizde şu ihtiyacınız olan kıvılcım çakacaktır arkadaşlar. Ve sonrasında büyücü kartıyla olmazı oldurmak, potansiyelinizi en üst seviyede kullanmak. Önünüze açılacak o sonsuz olasılık kapıları arkadaşlar. Gerçekten büyük değişimlerin olacağını hissediyorum burada. Dediğim gibi ruh rehberleriniz ve aileniz de yanınızda. Yani bu konuda destekleniyorsunuz da aynı zamanda. Bu nedenle arkadaşlar bir adım. Bir adım. Hani Çin felsefesinde derler ya, binlerce kilometrelik yolculuk bile tek bir adımla başlar arkadaşlar. Cesaretli bir adım, bir kıvılcım. Yalnızca ihtiyacınız olan bu. Evet arkadaşlar, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu hızlı açılımımızda umarım duymanız gereken mesajları almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Hayatın bütün dileklerinizi önünüze teker teker getirmesini diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere.